Bugün masaya yatırdığımız konu, adını çok sık duyduğumuz ama belki de tam olarak tanımadığımız bir bakteri. Escherichia coli. Çoğumuz için bağırsaklarımızda yaşayan, zararsız bir komşu. Ama bazı durumlarda nasıl oluyor da ölümcül bir patojene dönüşebiliyor. İşte bu ikiyüzlü bakterinin şaşırtıcı ve karmaşık hikayesine hep birlikte bakalım. Peki bu anlatıda yol haritamız nasıl olacak? Önce E. coli'nin kim olduğuna bakacağız, sonra onu tehlikeli yapan silahlarını yani virülans faktörlerini tanıyacağız. Ardından savaş alanına yani bağırsaklara ve bağırsak dışı enfeksiyonlara ineceğiz ve son olarak da güncel tanı ve tedavi stratejileriyle konuyu toparlayacağız. Evet, hazırsak ilk bölümle başlayalım. Escherichia coli. Adı bu kadar tanıdıkken kimliğinin bu kadar karmaşık olması oldukça ilginç. Gelin onu temelden tanıyalım. E. coli, mikrobiyolojide temel bir karakterdir. Nedir özellikleri? Gram negatif, yani özel bir boyama tekniğiyle mikroskop altında pembe renkte görünen çubuk şeklinde bir bakteri. Fakültatif anaerob, yani hem oksijenli hem de oksijensiz ortamda yaşayabilir, ortama kolayca uyum sağlar. Ve en tipik özelliklerinden biri de laktoz şekerini fermente etmesidir. Normalde hepimizin kalın bağırsağında floramızın baskın bir üyesi olarak sessiz sedasız yaşar. Peki sorun nerede başlıyor? Sorun genetik çeşitliliğinde. Bu inanılmaz genetik esneklik sayesinde E. coli, basit bir gezgin ishalinden, kanamalı kolitlere, idrar yolu enfeksiyonlarından, ölümcül menenjit ve sepsise kadar uzanan devasa bir klinik yelpazeye sahip olabiliyor. Laboratuvarda bir E. coli'yi nasıl tanırız? Aslında kendine has bir parmak izi var. İşte bu tablo o izi özetliyor. Gram boyamada pembe basil dedik. McConkey agar denen özel bir besiyerine ektiğinizde laktozu fermente ettiği için parlak pembe, hatta kıpkırmızı koloniler oluşturur ki bu çok tipik bir görüntüdür. Oksidaz testi negatiftir. Kamçıları yani flagellaları sayesinde oldukça hareketlidir ve onu daha detaylı sınıflandırmamızı sağlayan 3 anahtar antijeni vardır. Gövdesindeki O antijeni, kamçısındaki H antijeni ve bazı türlerinde bulunan koruyucu kalkanı yani K antijeni. İşte bu antijenler sayesinde O157H7 gibi isimlendirmeler yapılıyor. Şimdi gelelim işin en can alıcı noktasına. Normal, faydalı bir bağırsak bakterisi nasıl oluyor da bir anda tehlikeli bir patojene dönüşüyor? Cevap basit. Her şey sahip olduğu silahlara, yani tıp dilindeki adıyla virülans faktörlerine bağlı. Bakın, şunu net olarak anlamamız lazım. E. coli'nin kendisi doğası gereği kötü değildir. Onu tehlikeli yapan şey sonradan plazmidler veya virüsler aracılığıyla kazandığı genetik silahlardır. Yani bir E. coli suçunun ne kadar hastalık yapacağı tamamen sahip olduğu bu cephaneliğin gücüne ve çeşitliliğine bağlıdır. Bu cephaneliğin en temel iki parçası tutunma ve kaçış ekipmanlarıdır. Fimriyalar, bunları bakterinin hücrelere yapışmasını sağlayan kancalar gibi düşünebilirsiniz. Özellikle P pili, idrar yolu enfeksiyonlarında bakterinin böbreklere tırmanıp sıkıca tutunması için hayati öneme sahip. K1 kapsülü ise çok daha sinsi bir mekanizma. Adeta bir görünmezlik pelerini. Vücudumuzun kendi hücrelerinde de bulunan siyelik asitten yapıldığı için bağışıklık sistemimiz onu bizden biri zannediyor ve saldırmıyor. Bu sayede bakteri, özellikle yeni doğan melenjiti gibi durumlarda kanda rahatça dolaşıp beyne ulaşabiliyor. Tutunup saklandıktan sonraki aşama ise tam bir yıkım. İşte burada sahneye ağır silahlar çıkıyor. Endotoksin yani lipopolisakkaridin lipid A kısmı. Bu, bütün gram negatif bakterilerin en korkulan silahıdır. Vücudumuza girdiğinde bağışıklık hücrelerimizdeki TLR4 isimli alarm düğmesine basar. Ama bu öyle bir basıştır ki tüm sistemi çökertir ve sitokin fırtınası dediğimiz kontrolsüz bir bağışıklık yanıtı başlatır. İşte bu fırtına, septik şokun ve organ yetmezliğinin temel nedenidir. Hemolizinler ise daha doğrudan hasar verir, dokuları ve kan hücrelerini parçalayan toksinlerdir ve özellikle böbrek enfeksiyonlarında ciddi hasara yol açarlar. Silahları artık tanıdığımıza göre, E. coli'nin bu silahları kullanarak ana savaş alanı olan bağırsaklarımızda nasıl farklı senaryolar yarattığına bakalım. Çünkü her E. coli tipi, yani her patotip, farklı bir savaş stratejisi kullanır. İlk savaşçımız ETEK yani enterotoksijenik E. coli. Kendisi turist disalinin bir numaralı sorumlusudur. Stratejisi kaba kuvvet değil, kimyasal savaş. Hücrelere saldırmaz, onları istila etmez. Sadece dışarıdan iki farklı toksin salgılar, LT ve ST.
Bu toksinler hücrelerin içindeki sinyal mekanizmalarını ele geçirir, CAMP ve GEMP seviyelerini tavan yaptırır. Bu da hücrelere tek bir emir verir: su ve klor salgılayın. Sonuç, hücre hasarı olmadan, ateş olmadan bol miktarda sulu ishal. Şimdi sahnede iki farklı saldırı tarzı var. Soldati İpek, özellikle bebek ishallerinde karşımıza çıkar. Onun yöntemi çok özel. Tir-intimin adını verdiğimiz bir sistemle bağırsak hücresine adeta bir platform kurup yapışır ve mikrovillus denilen emilim yüzeylerini bir silgi gibi dümdüz eder. Buna attaching and effacing, yani yapışma ve silme lezyonu diyoruz. Emilim bozulunca da sulu ishal ortaya çıkar. Sağdaki EA'yı ise çok daha agresif. Tıpkı kuzeni Shigella gibi hiç uğraşmaz, doğrudan kolon hücrelerinin içine dalar ve onları içeriden fetheder. Bu istila tabii ki şiddetli bir iltihaba, ülserlere ve ateşin eşlik ettiği kanlı, mukuslu bir tabloya, yani dizanteriye yol açar. Ve geldik bağırsak patojenlerinin en kötü şöhretlisine, EHC yani enterohemorajik E. coli. En bilinen tipi O157H7'dir ve silahı adeta bir moleküler suikastçı gibi çalışan Shiga benzeri toksindir. Bu toksin hücrenin içine girer ve dosdoğru hücrenin protein fabrikası olan ribozomu hedef alır. Ribozomun 28S RNA alt birimine bağlanarak protein üretiminin şalterini indirir. Fabrikası duran bir hücrenin akıbeti ne olur? Ölüm. İşte bu yaygın hücre ölümü de kanlı ishale neden olur. Ama EHC'nin yarattığı asıl dehşet, kanlı ishalden sonra başlayabilen bir komplikasyondur. Hemolitik üremik sendrom, yani HUS. O suikastçı Shiga benzeri toksin kana karışır ve bu sefer hedef olarak böbreklerin kılcal damarlarını seçer. Bu damarlara verdiği hasar bir domino etkisiyle üçlü bir felakete yol açar. Birincisi, kan hücreleri bu hasarlı damarlardan geçerken parçalanır, anemi oluşur. İkincisi, pıhtılaşma hücreleri olan trombositler bu hasarı onarmak için harcanır ve sayıları düşer. Ve üçüncüsü de tüm bunların sonucunda böbrekler iflas eder ve akut böbrek hasarı gelişir. Özellikle çocuklarda hayatı tehdit eden çok ciddi bir durumdur. İşte tam da bu yüzden bu slayttaki uyarı hayati önem taşıyor. HHC enfeksiyonlarında antibiyotik kullanmak kesinlikle yasaktır. Neden diyeceksiniz? Çünkü antibiyotikler zaten stres altındaki bakterileri öldürürken parçalanmalarına neden olur. Bu da içlerinde depoladıkları bütün o ölümcül toksinin bir anda kana salınmasına yol açar. Yani durumu iyileştireyim derken HUS gelişme riskini kat be kat arttırmış olursunuz. Bu yüzden tedavi sadece destekleyicidir. Hadi bu bağırsak savaşçılarını bir kez daha özetleyelim ki iyice aklımıza yatsın. Etek, toksinleriyle sulu turist ishaline yol açar. Epek, yapışıp silme mekanizmasıyla bebeklerde sulu ishal yapar. EHEC, Shiga benzeri toksiniyle en tehlikelisidir. Kanlı ishal ve HUS riskini beraberinde getirir. AEC, doğrudan hücreleri istila ederek ateşli dizanteriye neden olur. Ve son olarak AEC, bağırsak duvarında bir araya gelip biyofilm oluşturarak özellikle çocuklarda inatçı ve uzayan ishallere yol açar. Gördüğünüz gibi hepsi E. coli ama stratejileri tamamen farklı. E. coli'nin marifetleri sadece bağırsaklarla sınırlı değil maalesef. Şimdi bakteri asıl evi olan bağırsağın dışına kaçtığında nelere yol açabildiğine bakalım. İşte bu onun ne kadar çok yönlü ve tehlikeli bir patojen olduğunu bize bir kez daha gösteriyor. Ve işte en çarpıcı bilgi. E. coli'nin üropatojenik tipi yani UPEC, tüm dünyada toplumdan kazanılan yani hastane dışı idrar yolu enfeksiyonlarının tek başına bir numaralı nedenidir. Bu onu klinikte en sık karşılaştığımız bakterilerden biri yapıyor. Peki UPEC idrar yollarını nasıl ele geçiriyor? Tabii ki yine o özel silahlarıyla. Daha önce bahsettiğimiz P. pili kancaları bakterinin adeta bir dağcı gibi böbreklere kadar tırmanıp yapışmasını sağlıyor. Tip 1 pili ise mesaneye yerleşmesine yardımcı oluyor. Bir kere tutunmayı başardıktan sonra hemolizin ve LPS gibi toksinler devreye girerek dokularda iltihap ve hasarı tetikliyor. İşte bu da sistit yani mesane iltihabı veya piranefrit yani böbrek iltihabı tablolarının belirtilerini ortaya çıkarıyor. İdrar yolu enfeksiyonlarının ötesinde E. coli çok daha ciddi iki ölümcül tabloya daha imza atabiliyor. Birincisi yeni doğan meninjiti. Bu genellikle doğum sırasında anneden bebeğe geçen K1 kapsülle E. coli suçları tarafından oluşturulur. Hani şu meşhur görünmezlik pelerine demiştik ya, işte o K1 kapsülü sayesinde bakteri kan-beyin bariyerini aşıp bebeğin beynine ulaşıyor. İkincisi ise sepsis ve septik şok.
LPS'nin lipid ağ kısmı tüm vücutta bir sitokin fırtınası başlattığında, sonuç tansiyon düşüklüğü ve çoklu organ yetmezliğiyle giden, hayatı tehdit eden bir tablo olabiliyor. Son bölüme geldik. Bu kadar farklı hastalığa neden olan bu çok yüzlü bakteriyi nasıl teşhis edeceğiz ve ona karşı nasıl savaşacağız? Gelin şimdi de işin klinik yönetimine bakalım. Bu tablo tüm anlattıklarımızın pratikteki karşılığını çok güzel özetliyor. şüphesi varsa ne yapıyoruz? Dışkı kültürü, gerekirse toksin için PCR testi. Ve tedavide ne yapıyoruz? Sadece destek. Kesinlikle antibiyotik yok. Peki basit bir idrar yolu enfeksiyonu yani sistit varsa, idrar kültürüyle tanı konur ve nitrofurantoin gibi ilaçlar genellikle yeterlidir. Ama enfeksiyon böbreklere sıçramışsa yani piyelonefrit varsa, o zaman seftriaksiyon gibi daha güçlü, damardan verilen antibiyotikler gerekir. Yeni doğan menenjiti gibi bir acil durumdaysa beyin omurilik sıvısı incelenir ve hemen ampisilin sefotaksin kombinasyonu başlanır. Son olarak hayatı tehdit eden sepsiste kan kültürü alınır ama sonuç beklemeden piperasilin tazobaktam gibi çok geniş etkili antibiyotiklerle derhal tedaviye başlanır. Her tablonun tedavisi farklıdır. Peki, bu detaylı anlatıdan sonra aklımızda kalması gereken 4 anahtar nokta ne? Birincisi, E. coli tek bir hastalık değildir, virülans faktörleriyle tanımlanan geniş bir hastalık spektrumudur. İkincisi, UPEC, özel fimbriyaları sayesinde idrar yolu enfeksiyonlarının bir numaralı sebebidir. Üçüncüsü, K1 kapsülü yeni doğan menenjitinin kilit silahıdır. Ve dördüncüsü, belki de en önemlisi, EHC, kanlı ishale ve HUS'a neden olur ve asla ama asla antibiyotikle tedavi edilmemelidir. Ve son olarak sizi düşündürecek bir soruyla bitirelim. Gelecekte, E. coli gibi uyum yeteneği bu kadar yüksek bir bakteri karşısında bizim için daha büyük zorluk ne olacak? Daha tehlikeli yeni silahlarla donanmış patotiplerin evrimleşmesi mi? Yoksa bizim elimizdeki en güçlü silah olan antibiyotiklere karşı geliştirdiği ve durdurulamayan direncin yükselişi mi? Bu, tıp dünyasının önündeki en büyük sorulardan biri ve cevabı hepimizin geleceğini şekillendirecek.